Merhaba arkadaşlar. İlkokul Etkinlikleri kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle hemen şurada izlemiş olduğunuz 2015 yapımı Paper Planes, Kağıttan Uçaklar filminde de kullanılan ödüllü boru uçağı yapmaya çalışacağız. Bundan önce o uçağa benzer bir şekilde arı gibi uçan uçak videosu yapmıştım. O videoyu da daha sonra açıklamalardan bulup izleyebilirsiniz. O uçağımız da çok güzel uçmuştu. İçinizden şöyle dediğinizi duyuyor gibiyim. Ya bir boru uçar mı? Gerçekten uçuyor. Bir deneme yapacağız. Bugün tekrardan uçup uçmayacağını da göreceğiz. Bakın filmde de zaten uçtuğunu gördük ki rekor kırmış bir uçak. Yapımı çok kolay. Birazcık dikkatli olursanız çok rahat yaparsınız. 2 tane yaptım. Bir tanesini benim daha önce yaptığım arı uçaktaki gibi kanat da yapacağım bir tanesine. Bir tanesini kanatlı. Bu yeni yaptığımızı kanatlı yapalım. Bakalım bu yeni yaptığımızın kanatlarıyla güzel bir şekilde uçacak mı? Hemen yapımına geçelim hazırsanız. Yapımı çok kolay. Bir tane A4. Ben renkli kullanacağım ama siz renkli kullanmak zorunda değilsiniz. A4 kağıdımızı biliyorsunuz, A4 kağıdımızda şurası hemen hemen 21 santim. Bunun 3'te 1'inden katlayacağız. Yani 3 parçaya bölecek şekilde katlayacağız. 7 santimden katlayacağız. Ben hemen 7 santim olan yerini işaretliyorum. 7 santimden katlamamız bizim için yeterli olacak. Şimdi hemen katlama işlemimize geçelim. Bakın buradan aşağıya doğru katlıyoruz. Bu arada buna benzer videoların gelebilmesi için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet, 7 santimden katlıyorum. Şimdi 7 santimden katladık. Katladığımız yeri aynı şekilde bir defa daha içe doğru katlayacağız. Şöyle kat izlerine iyice bastırıyoruz. Ve bir defa daha katlayacağız. Tam denk getirelim. Ve bir kere daha katladık. Şimdi katlama işlemlerimiz bitti. Şurayı açıp kıvırmamız gerekiyor. Kıvırmak için ben kalem kullanacağım. Masanın kenarında da yapabilirsiniz. Bir kalemle de yapabilirsiniz. Bakın. Buralarını kırmamız gerekiyor. Neden kırmamız gerekiyor? Güzel bir yuvarlak oluşturabilsin diye. Böyle şu şekilde çektiğimizde bir defa daha çekeceğim aynı şekilde. Bir defa daha ki kırıldıkça bize daha az mukavemet gösterecek. Ben birkaç defa kıracağım. Hatta biraz da masanın kenarında aynı işlemi yapabilirim. Bakın masanın kenarında iyice kırıldığından emin olduktan sonra bakın buradan açacağız. Evet, buradan açtık. Şuradan da açacağız. Ve şu şekilde katlayacağız. Yuvarlak oluşturacağız. Yuvarlak oluştururken bu iki ucu şurasını hafiften açıp bakın tam bu noktadan içine doğru katlayacağız. Burada büyüklük tamamen size kalmış. Bakın şu noktaları tam kırılmayan yerleri bizi zorlayacak katlarken. Ben biraz büyük tutacağım bu defa. Diğerlerinde çeşitli boyutlarda yapmıştım. Şimdi burayı katladıktan sonra şimdi şu kısmı geri içine katlayacağız. Zaten kat izimiz var. Katlarken çok da zorlanmayacağız. Bakın bu şekilde. Şöyle size de göstereyim. Yerde yapması daha kolay olur ama size gösterebilmek için ben mecbur bu şekilde yapacağım. Bakın burayı da aynı şekilde içine doğru katlıyorum. Döndürdüm. Burayı da aynı şekilde içine doğru katladım. İçine doğru katladım. İlk yuvarlağımız oluştu. Şimdi sırada bunu da hatta şöyle yapıp
iyice katlanmasını sağlayabilirsiniz. Yuvarlağımız tam oluşsun. Evet, yuvarlağımızı yaptık. Aynı işlemi arka tarafında da yapıp arka tarafını da katlayabiliriz. Ben diğerlerinin de arka tarafını katlamıştım. Bunu da arka tarafını katlamayacağım. Bunun yerine bant kullanacağım. Çünkü bir deney yapmak istiyorum. Acaba bu şekilde de uçuyor mu? Ardından 3 uçağımızı da uçuracağız. Şöyle bir bant parçası aldım. Bantladım burasını. Ve uçağım hazır. Şu anda bence uçmaya da hazır. Bunun bir tanesine de kanat yapacağımızı söylemiştik. Hemen o kanadımızı da yapalım ve ardından uçaklarımızı uçuralım. Çocuklar, kanat için ben arkası karalanmış kağıtlarım var. Onlardan kullanıyorum. Neden bunlardan kullandığımı açıklamak istiyorum. Çocuklar, bu kağıtları geri dönüştürmüş oluyorum. Doğaya daha az zarar vermiş oluyorum. Sizler de bu şekilde arkası karalanmış kağıtları atmayarak bunlardan eğer origamilerinizi yaparsanız doğaya daha az zarar vermiş olursunuz. Bakın, denemelerde yaptığım uçaklarım da genellikle aynı şekilde bakın karalanmış, arkası kullanılmış kağıt kullanmaya çalışıyorum. Ama tabii güzel dursun diye burada normal uçak olarak yaptıklarımız da oldu ama bence keşke hepimiz geri dönüşüm kağıtları kullanabilsek. Bu uçakları da oyunumuz bittikten sonra çöp olarak ortaya değil, ne yapmamız lazım? Geri dönüşüm kutusuna atmamız lazım. İnce kağıtla makassız kesim biraz zor oldu. Evet, orayı da makasla düzelttik. Şimdi bunu kağıt kanadımız olacak. Bunun üzerine yapıştıralım hatta. Kendi renginde olsun. Bunu da arı gibi acaba uçurabilecek miyiz? Şimdi kanat gibi yaptık. Ortadan ikiye katlıyorum. Neresini bantlayacağımız, neresini yapıştıracağımız belli olsun diye. Ortadan ikiye katladıktan sonra şu şekilde aynı kağıda yaptığımız gibi uçağımızda da yapmıştık değil mi? Kanadımızı da kırdık. Şimdi kanadımızı da şuraya şu şekilde bantlayacağız. Hemen bantlama işlemimizi de yapalım. Şu çift taraflı bant yapımını da göstermiş olayım. Bakın, bantı bu şekilde alıp eğer tersten şu şekilde içine doğru bantlarsanız çift taraflı bant elde etmiş olursunuz. Bakın, şu andaki bantımız artık çift taraflı bant oldu. Ve bu bantı getirip buraya yapıştırdık. Ve şimdi de üstüne getirip kanadımızı yapıştıracağız. Evet, şöyle yapalım. Kanadı tersten yapıştırırsak sanki daha güzel duracak gibi. Tersten yapıştıracağım. Bir de öyle deneyeceğim. Hangisi daha güzel olur diye düşünüyorum. Çocuklar, siz de bu şekilde deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler yapmaktan korkmayın. Evet, kanadı böyle yapıştıracağız. Daha güzel durdu. Şimdi deneme zamanı. Acaba uçaklarımızın hangisi daha güzel uçacak? Şimdi deneme zamanı. Kağıdın yoğun olduğu tarafı öne getiriyoruz ve ilk uçağımızı bırakıyoruz. Bakalım nasıl uçacak. Evet, gayet güzel uçtu. Diğerini atarak uçuracağız. Elde kamerayla atış biraz zor oluyor ama evet, harika uçtu. Ağaçlara takıldı. Ağaçlara takılmasaydı çok daha güzel uçacaktı. Getir, hadi bir daha deneyelim.
ağaçların dalına çarpıyor. Ağaçların dalı olmasa aslında çok daha güzel ve çok daha uzun uçacaklar. Bir de bu tarafa doğru atalım. Gördünüz, çok mükemmel bir uçuştu. Çocuklar, videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.